Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda çiçekli bir hırka çalışacağız. Hırkamın büyüklüğü 6-7 yaşa uygun arkadaşlar. Hırkamıza önleri örerek başlayacağız. Ön kısımları cilveli lastik örgüsüyle başladıktan sonra yaka kısmında kesmelerimizi yaparak devam edeceğiz. Omuz kısmında bitireceğiz. Diğer önü de aynı şekilde başlayıp kesmelerimizi yapıp bitirdikten sonra arka kısmı başlayıp omuz kısmında tığla birleştireceğiz. Beden kısmından sonra kolları ilmek alarak yapacağız. En sonda yaka kısmındaki ilmeklerimizi alıp bantlarını örüp çiçeklerimizi yapıp tamamlayacağız. Hırkamda kullandığım malzemeler, çiçeklerini yapmak için evdeki diğer örgülerimden kalan ipleri kullandım. Tüm iplerden hırkanızın rengine uygun gidecek şekilde çiçekleri çalışabilirsiniz. 5 tane düğmemiz var. Çiçeklerimin rengine uygun şekilde birer tane renk düğme kullandım ben. 4 yumak ip göstermiştim. 4. yumağımdan kalan ipim bu kadar. Örgüye başlarken marka ve renk no verdim arkadaşlar. Çiçekleri yapmak için tığ ve örgümüzü yapmak için beden kısmını örmek için 4 numara misinalı şiş. Yaka kısmındaki bant kısmını yapmak için de 3,5 numaralı misinalı şişe ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Örgüyü yaparken not alıp ilmekleri ve sayıları da bu şekilde tarif etmeye çalıştım. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu hırkanın büyüğünü ve küçüğünü örmek için, ilmeklerinizi hesaplamak için, bir küçüğünü örmek için ön kısımdaki ilmeklerden benim ilmeğim 48 ilmek. 48 ilmekten 4 ilmek eksik başladığınızda 44 ilmekle ön kısımları başladığınızda ve arka kısımdan da 8 ilmek eksik başladığınızda bir küçük bedenini örersiniz. 4'er ilmek eklerseniz 4'er veya 3'er ilmek. Eliniz bolsa 3'er ilmek ekleyin, sıkıysa 4'er ilmek ekleyin. İlmek eklediğinizde de büyük bedenini örersiniz. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yüksekliğini de arkadaşlar benim örgüm bu kısımda ölçtüğümde omuz dikişini ve kolları lastiğini yapmadan 49 santim ölçmüştüm. Şimdi 47 santim, birazcık bu işlemler toplayacağı için onu da aklınızda bulundurun. 3'er santim kısa yaptığınızda küçük beden için yeterli olur. 3 santim uzattığınızda büyük beden için yeterli olur. Tabii ki eliniz, örgünüz, şişiniz ve ipiniz bu ölçüleri, bu sayıları etkileyecektir. Bu kadar yardımcı olabiliyorum. Başlayalım şimdi hırkamıza. Hırkama başlamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Sevgiler yolluyorum hepinize. Kolay gelsin şimdiden. Hırkamıza başlıyoruz arkadaşlar. 6 yaş için çiçekli hırka yapacağız. 4 yumak ipimiz var. İpimizin markası Nako Elite Baby. Anti peeling bir ip. 100 gram. 250 metre. Benimle aynı renkle örmek isterseniz renk no 69 36. 3 yumağın yetmeyeceğini düşündüm. 6 yaş olduğu için 4 tane yumağım var benim. Şişimizde 4 numara misinalı şiş kullanacağım ben. Bu şekilde gösteriyorum şiş no'mu da. 4 numara misinalı şişle 50 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. 50 ilmekle lastiği ördükten sonra düz örgüye geçerken 2 ilmek eksiltme yapacağım. Cilveli lastik öreceğim bu hırkamda. Şimdi cilveli lastik alınışını tarif ederek başlıyorum tarifime. Kenar ilmeğimi örüyorum. İlmeklerim sayılı.
50 tane önceden atıp hazırladım. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ters ilmekle başlayacağım. Ters ilmek için ipi örgünün benden olan tarafına attım. İlmeğe şişimi bu şekilde taktım. İpim üst kısımda bu şekilde dolayarak ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeğim için ilmeğin içinden diğer yöne takıyorum. Yine şişim ipin alt kısmında dolayıp örüyorum. Tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Bir ters, bir düz cilveli lastik yaparak lastiğimizi öreceğiz. Birinci sırayı, bu sırayı tamamlayıp diğer yüzde yine ilmeklerin alınışını tarif edeceğim arkadaşlar. Ayrıca kanalımda cilveli lastik tarifi olarak tarif videosu da var lastiğimin. Tamamlıyorum sırayı bu şekilde. Birinci sırayı tamamladım. Çeviriyorum örgümü. Örgümün düz yüzü bu kısım. Bir tane ayraç takacağım bu kısma. Düz yüzü belli olması için. İkinci sıra düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki ilmeğim ters. İpimi örgünün düz yüzüne alıp şişime yine ilmeğimin içinden bu şekilde taktım. Çevirip ters örüyorum. Devamındaki ilmek düz. Bu şekilde takıyorum. Örgünün ters yüzüne şişimi takıp ilmeğimi örüyorum. Tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Lastiğim yeterli uzunluğa gelene kadar devam ediyorum arkadaşlar. Santim ve sıra olarak ölçü vereceğim tamamladığım zaman. Hırkamın lastiğini tamamladım arkadaşlar. Ölçü olarak son ilmekleri sayacağız. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane son ilmeğimiz var. Ters yüzdeki son sırada son ilmeğimi örmedim. Santim olarak da ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 4 santim. Genişliği 16 santim. Şimdi lastik örgüyü bırakıp düz örgü yapacağız. Düz örgü yaparken bir ilmek sağ yönde, bir ilmek sol yönde, 2 ilmek eksilteceğiz. Cilveli lastik yaptığım için düz örgüye geçtiğim zaman çok taşsın istemiyorum. O yüzden 2 ilmek eksilteceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha örüyorum. 5 ilmek ördükten sonra 2, 4, 6 ilmek oldu kenar ilmeği ile. 7. ve 8. ilmeği şişime birlikte alarak bir tane ilmek eksiltiyorum. Diğer ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Bu arada cilveli lastik alışını bıraktık. Normal düz örgüyü nasıl örüyorsanız o şekilde alabilirsiniz ilmeklerinizi. Sol yönde 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz örerek ilerliyoruz.
Birazdan sayacağım. 2, 4, 6, 8 ilmek. 2 ilmek daha örüyoruz. 8 ilmek kalınca ikisini birlikte şişime alıyorum. Birlikte örüp bir ilmek daha eksiltmiş oldum. Diğer ilmekleri gelişine örerek sırayı tamamlıyorum. 48 ilmeğimiz kaldı. 48 ilmekle ön kısımda yaka kesmelerine gelene kadar devam ediyoruz. Ters yüzden örgümüz ters. Yaka kesimi için yeterli uzunluğa geldiğinde tarife devam edeceğim arkadaşlar. Hırkamızın ön parçasında sol yönü örüyoruz. Şimdi yaka için kesim yapmaya başlayacağız. Santim olarak ölçtüğümde örgümün yüksekliği 20 santim arkadaşlar. Sıra olarak da son ilmekleri sayacağız. Lastik bölümünden sonraki sıraları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane son ilmeğimiz var. Kol oyuntusu yapmayacağız. Sol yönde bir işlem yok. Sadece yaka kısmında oyuntu yapmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Yaka kısmında ilk ilmeğimi kesmiş oldum. Devam edip diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Düz yüzden sıramı tamamlayacağım. Ters yüzden de ördükten sonra kesme yapmadan 2 sıra daha örgü öreceğim. Daha sonra yine bu kısımda bir ilmek eksiltme yapacağız. Sıraları tamamlayıp ikinci ilmek kesmeyi tarif edeceğim arkadaşlar. Ters yüzden sıramı tamamladım arkadaşlar. Kesim yaptıktan sonra şimdi 2 sıra daha örgü öreceğiz. Düz yüzden ve ters yüzden ama ilmeklerimde kesim yapmıyorum. Düz yüzü tamamlayacağım. Ters yüzden de sıramı tamamlayıp diğer düz yüzde kesim yapacağız. Tamamladım sıraları arkadaşlar. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Kesimimiz 4 sıra örgünün ilk sırasında düz yüzde kesiyoruz. Daha sonra 3 sıra daha örgü örüp ikinci kesime bu sırada başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamındaki 2 ilmeği yine şişime aldım. İkisini birlikte düz ördüm. Birinci kesim ve ikinci kesim. Mesafeleri de yakından gösteriyorum. Diğer bir hırkamda sıraları bazı takipçilerim anlayamadığı için bu şekilde yakından gösteriyorum. İki kesimin arasında 3 sıra örgü var ve kesim yaptığımız sırayla 4 sıra. Bu şekilde devam ederek yaka için yeterli kesim olana kadar devam edeceğim. Tamamladığımda şişimde kalan ilmeklerle ve kestiğim ilmek sayısıyla ölçü vereceğim arkadaşlar.
Kesimlerimi yaparak ilerledim arkadaşlar. Kaç tane ilmek kestiğimi sayacağız. Şimdi ilk kesimden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane ilmek kestim. Şişimde kalan ilmekte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31 ilmekle kesim yapmadan biraz daha örgü yapacağız. Çünkü örgümüzün boyu 6 yaş için biraz kısa arkadaşlar. Bir çocuğun 6 yaş çocuğun giysisinden de birazcık ölçerek devam edeceğim. Bu şekilde düzelttiğimiz zaman size de yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü nasıl başlayalım, kaç ilmek nasıl yapalım. Bu giysi normal giysi, sivit ama bizim yapacağımız hırka olduğu için biraz daha dökümlü ve büyük olması gerekiyor. Bir de dikiş çekeceği için bu şekilde ölçtüğüm zaman yaklaşık 8 santim kadar daha bize örgü lazım. Bu şekilde. Hiçbir ilmek kesmeden 8 santim daha örgüyü yapıp daha sonra omuz kısmında ilmekleri kesmeden diğer bir şişe alacağız. Örgümü tamamlayıp devam ediyorum. Hırkamızın ön kısmının bu bölümünde son ilmek kestiğim sıradan sonraki 8 santim örgüyü tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde ölçtüğümüzde 8 santim örgümüz var. Ölçü olarak bir de diğer yönden son ilmekleri saymak istiyorum. Lastik kısmından itibaren sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. 80 tane son ilmeğimiz var. Santim olarak da boyunu bitince ölçelim arkadaşlar. Çünkü dikişler ve diğer yapacağımız işlemler örgüyü toplayacağı için boy ölçüsünü daha sonra vereceğim. Şimdi ilmeklerimizi başka bir ilmeğe şişe alacağız. Kapatmayacağız. Bu şekilde bekleyecek. Arka kısımla tığla birleştireceğimiz için ilmekleri kapatmıyorum. İlmeklerimi diğer bir şişe alıp ön kısmın diğer parçasını aynı sayıyla 50 ilmek atıp başlayacağım. Lastiği de aynı sırada tamamlayıp daha sonra eksiltmeleri tarif edeceğim arkadaşlar. Hırkamızda diğer parçanın lastiğini tamamladım arkadaşlar. Birinci parça ile aynı sayıda ve aynı sırada lastik ördüm. Bu şekilde. Şimdi sağ yönden bir ilmek, sol yönden bir ilmek eksilteceğiz. Diğer parçamız gibi düz örgü bölümünde 48 ilmeğe düşüreceğiz örgümüzü ve bu kısımlarda eksiltme yaptığım yere kadar düz örgü yapacağız. ...50 ilmeğimizi 48 ilmeğe düşürüyoruz. Başlıyorum şimdi. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra
5 tane daha ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 2 4 6 ilmek oldu. Şişimde 6 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte şişime takıyorum. İkisini birlikte ters ilmek öne geldiği için soldan sağa takacağım. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Diğer ilmeklerimi normal örüyorum. Diğer yönde 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Biraz daha var ilmeğimiz. Sayıyoruz. 2 4 6 8 10 ilmeğimiz kalmış. 2 tanesini daha ördüm. 2 4 6 8 ilmek kalınca yine 2 tanesini birlikte şişime takıyorum. İkisini birlikte ördüm. Örgümüzde yine 48 ilmeğimiz kaldı. 48 ilmekle diğer parçadaki sayıda sırada örgü öreceğim arkadaşlar. Tamamladıktan sonra bu kısımdaki yaka kesmelerini tarif edeceğim. Hırkamın sağ yönünde de sıraları tamamladım arkadaşlar. Bu kısımdan sayıyorum yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane son ilmeğim var. Şimdi düz yüzden sıramı öreceğim. Bu kısımda örgünün sol yönünde kesme yapacağız. Diğer parçamızda başlarken sağ yönde yaptık kesmemizi. Şimdi sol yönde yapacağız. Santimi de aynı diğer örgümle 20 santim örgü. Başlıyoruz şimdi. Sağ yön bu parçada kol taraf olduğu için hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. İşlem olmadığı için biraz hızlı öreceğim. Tariflik model olsa ya da herhangi bir işlem olsa yavaş tarif ederim. Ama şimdi hızlı örmemiz lazım. Üç ilmek kalana kadar öreceğiz. Üç ilmeğimiz kaldı sol yöndeki şişte. 3 ilmeği bu şekilde düzeltiyorum. Şişimi soldan sağa doğru takıyorum. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek kesmiş oldum. Kenar ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzden sıramı, tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci ilmeğimizi kestik. Diğer yönde olduğu gibi 17 tane ilmek keseceğiz bu parçada da. Sıraları ve sayısı aynı olacak. Kesimimizi yaptıktan sonra ters yüzden sıramızı ters örüp 2 sıra daha örgü örüp diğer düz yüzde
Yine 2 ilmeği birlikte keseceğiz arkadaşlar. Devam edip örgüyü tamamlıyorum. 17 ilmek kestiğim zaman bu kısımda yine kesme yapmadan aynı santimde ölçü örüp parçayı tamamlayacağım. Sağ ön parçayı da tamamladım arkadaşlar. Yine kesme yapmadığım bu kısımdan son ilmeklerimi sayarak ikisinin aynı sırada olduğunu kontrol ettim. 80 tane son ilmeğim var. Diğer kısımda 80 tane son ilmek saymıştık. Şişimde kalan ilmeklerim de diğeriyle aynı 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 tane. Bu kısımdaki ilmeklerimizi de diğer misinalı şişimin bu kısmına alacağım. Diğer yönüne ilmeklerimi yine kapatmıyorum. Şimdi ön kısımlar bekleyecek arkadaşlar. Arkasını başlayacağız hırkamızın. İlmeklerimi şişime atıp devam edeceğim. Hırkamızın arkası için ilmeklerimi hesaplayıp şişime attım arkadaşlar. Şişimde 103 ilmeğim var. 103 ilmekle lastiğimizi öreceğiz. Lastiğimizi tamamladıktan sonra 4 ilmek eksiltme yapacağız. 99 ilmekle hırkamızın arkasını öreceğiz. Önlerde 50 ilmek başlayıp 48 ilmeğe düşürmüştük. İkişer tane ilmek eksiltmiştik. Arkasında ise 4 ilmek eksiltme yapacağız. Ön kısımlarda bir de bu kısımdan bir ilmeğin hizasından ilmek takıp bant öreceğiz. Bant ördüğümüz zaman arkası ve önündeki genişlik birbirine denk olacak. Önler birazcık bir tık geniş olacak arkadaşlar hırkamızda. Şimdi başlıyoruz lastiğimizi örmeye. Bir ilmek kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra düz ilmek, ters ilmek, cilveli lastik örerek arka kısımdaki lastiği tamamlayacağım. Daha sonra ilmekleri eksiltmeyi tarif edeceğim arkadaşlar lastiği tamamladıktan sonra. Tamamladık lastik sıralarımızı. Ön kısımla aynı sırada lastik yaptık. Şimdi düz örgüye başlayacağız. Düz örgüye başladığımız ilk sırada 4 tane ilmeğimizi ikisini sağ yönde ikisini sol yönde eksilteceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 5 ilmek daha öreceğim. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeği ile birlikte 2 4 6 ilmeğim var. 6 ilmekten sonra 7. ve 8. ilmeği şişime bu şekilde alıp ikisini birlikte ördüğüm bir ilmek eksiltmiş oldum. Daha sonra sayıyorum ilmekleri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek daha ördüm. 14 ilmek ördükten sonra ikinci ilmeğimi de eksilteceğim. 15. ve 16. ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte düz örerek ikinci ilmeğimi de eksilttim. Diğer yöne doğru ilerliyorum arkadaşlar. İlmekleri düz örüyorum. Diğer yönde de 2 4 6 ilmek düz örülecek. Bu 2 ilmek birlikte örülecek, kesilecek yani ikisi. Daha sonra 2 4 6 8 10 12 14 ilmek örüp 14 ilmekten sonraki bu ilmeği de birlikte
örerek keseceğiz. Bu kısma kadar düz örüp orta kısımda kalan ilmekleri düz örerek ilerleyip bu kısımda tarif edeceğim. Sol yönde ilmeklerimizi eksilteceğimiz bölümdeyiz. Kalan ilmekleri sayıyorum. Size ölçü olması için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane ilmek var sol yöndeki şişimde. İlk 2 ilmeği bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra şişimi soldan sağa takarak ilk eksiltmeyi yaptım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek. 14 ilmek ördükten sonraki 2 ilmeği yine düzelttim. Şişimi birazcık ilmekleri bu şekilde rahat örülmesi için düzeltiyorum. Şişimi soldan sağa taktım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 4. ilmeğimi de eksiltmiş oldum. 2, 4, 6 ilmek kaldı. Kalan 6 ilmeğin 5 tanesini bu şekilde düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. Ters yüze dönüp ilmeklerimi ters örüyorum. Başka bir işlem yok arkadaşlar arka kısımda. Düz yüzden düz, ters yüzden ters, ön kısımların ölçüsünde örgü öreceğiz. Ölçü için kesim yapmadığımız yönde, bu yönde ilmekleri sayabilirsiniz. Son ilmekleri sayıp ikisinin aynı ölçüde olana kadar örgüye devam edeceğiz. Kol oyuntusu yok, herhangi bir işlem yok. Düz örgü öreceğiz arka kısmında. Yeterli uzunluğa geldiğinde, ön kısımla aynı ölçüye geldiğinde omuzdaki ilmekleri birleştirmeyi tarif edeceğim arkadaşlar. Hırkamızın arka kısmında düz örgü yaptığım bölümü tamamladım arkadaşlar. Yanlarda herhangi bir kesim yok. Ön parçada olduğu gibi bu kısımdan son ilmeklerimi saydığım zaman yine 80 tane son ilmeğim var. Santim olarak ön kısmı ölçmemiştik ama şimdi ölçmek istiyorum. Birazcık düzeltiyorum. Lastik kısmından itibaren bu kısımdan tuttum mezuramı. 49 santim örgümüz var arkadaşlar. Bu 49 santim dikişini, kollarını, omuz birleştirmesini yaptığımız zaman değişecektir ama şimdilik örgümüz 49 santim uzunlukta. Değişik şişlerle ve farklı iplerle örmek istediğinizde santim size yardımcı olacağı için bu şekilde ölçüyorum. Ön kısımda düzeltiyorum. Aynı şekilde lastik kısmından tutup ölçtüğümde 49 santimde ön kısımlar arkadaşlar. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Omuzları birleştirmek için örgümüzün düz yüzleri, her ikisinin de düz yüzü çeviriyoruz. Bu şekilde ters yüzleri dış yüze getirdikten sonra bir tığla birleştireceğiz örgümüzü. Şişlerimi yerleştirip devam ediyorum. Tığla yapacağız işlemimizi. Tığım 2,5 numara. Başlıyorum şimdi. Ön kısımda 31 tane ilmeğimiz var. 31 ilmekte arka kısımdan ikisini, bir tane bu şişimden, bir tane bu şişimden alarak 31 ilmeği tamamlayana kadar devam edeceğiz. Orta kısımda, yaka kısmında ilmeklerimiz
kapatmadan kalacak. Diğer ön parçayı da bu şekilde ayarlayıp yine şişlerimi yerleştirdikten sonra kol kısmından yaka kısmına doğru omuz kısmını birleştireceğim. Orta kısımda kalan ilmeklerimizi kapatmayacağız arkadaşlar. Başlıyorum şimdi ilk omuz için. Kenar ilmeğimi aldım tığıma. Diğer yönden de son ilmeği alıyorum. İkisini birlikte tığıma aldıktan sonra bu şekilde ikisini birlikte ördüm. Şişlerimden kaydırıp çıkardım. Daha sonra ikinci ilmekleri tığıma taktım. İkisini birlikte örüp şişimden kaydırdıktan sonra ilk ilmeğin içinden de kaydırıyorum. Tekrar aynı şekilde birer tane ilmek alıyorum. Çok sıkı ya da gevşek yapmayacaksınız. Şişlerin, ilmeklerin hizasında olsun yaptığınız bu birleştirme. Bir tane 3,5 numara olan şişimden, bir tane 4 numara olan şişimden taktım ve ikisini birlikte örüp kaydırıyorum. Düz yüze bu şekilde yaptığımız işlem arkadaşlar gayet güzel ve temiz. Omuz kısmı da dikiş istemeyeceği için bu kısımda da çok katlanma olmayacak. Devam edip 31 tane ilmek bitene kadar işlemi yapıyorum. Tamamladım birinci omuzu. Bu şekilde oldu yaptığımız iş. Şimdi şişimi bu kısımdan çektim. Diğer ucunu omuz kısmının sol yönüne getirdim arkadaşlar. Diğer şişimi de aynı şekilde çekip yerleştirdim. Dikkat etmeniz gereken şey yaka oyuntusu yaptığınız bölümleri bu kısma getirmek. Oyuntu yaptığım kısım yaka kısmında, diğer ön parçayı da kontrol ediyorum. Kesme yapmadığım bölüm sol yönde, kesme yaptığım bölüm sağ yönde. Bu şekilde yerleştirdim. Çeviriyorum örgüyü. Tığımı alıyorum. Bu kısımda ip bırakmıştım. Bıraktığım bu iple devam edeceğim omuz kısmını birleştirmeyi. Son ilmeği örmeden bıraktığım için son ilmeği de örüp takıyorum. Bir tane 4 numara olan mavi şişimden ilmek takıyorum. Bir tane diğer şişimden ilmek takıp ikisini birlikte örüp şişimden kaydırıyorum. Daha sonra yine birer tane ilmek alıyorum. Diğer omuzda yaptığım gibi ikisini birlikte örüp kaydırıyorum. Omuz birleştirme işlemine yine ön kısımdaki 31 ilmeğimiz bitene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Her iki omuzda da işlemi tamamladık. Orta kısımda kalan ilmeklerimizi sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 tane ilmeğimiz var. Bu 37 ilmeği diğer şişime alacağım arkadaşlar. Çünkü bu şişimle kol ilmekleri alıp kol öreceğiz.
Tamamını diğer şişime alıyorum. Az bir ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde bekleyecek ilmeklerimiz. Biz şimdi kol örmeye başlayacağız. Kol için ayraçlarımı takıp kol için ilmek alacağımız mesafeyi belirledim arkadaşlar. Yine son ilmekleri sayarak ölçü vereceğim size de. Bu kısımdan, omuz birleştirdiğim kısımdan sayıyorum son ilmeklerimi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. ilmeğe bir tane ayraç taktım. Ön kısım burası. Arka kısımdan da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. ilmeğe bir ayraç daha taktım. Her iki bölümden 25'er tane son ilmek sayıp bu şekilde ayraç takacaksınız. Bu kısma düz yüzden ilmek alacağız şişimize ve kol öreceğiz. İpimi bağlayıp ilmek toplamayı göstereceğim. Bir tığla bağladım ipimi. İpimi ayraç taktığım 25. son ilmeğe taktım arkadaşlar. 4 numara ile alacağız ilmeklerimizi. Hemen ilk ilmeğimizi ayracımızın hizasındaki sıradan bu şekilde takıyoruz. Birinci ilmek. Daha sonraki örgü sırasından bir ilmek daha alıyorum. Diğer sıradan bir ilmek daha aldım. 3 sıradan 3 ilmek taktım. 4. sırayı atlıyorum arkadaşlar. 4. sıradan ilmek almadan atlayıp diğer sıradan bir ilmek takıyorum. 1, ikinci sıradan ikincisi, 3. sıradan üçüncüsü. 3 tane olduktan sonra bu kısımdaki sırayı yine atlayıp 3 sıradan 3 ilmek alıyorum. Tekrar bir sıra atlıyorum. Diğer sıradan birincisi, ikinci sıradan ikincisi ve 3. sıradan 3. ilmeği takıp 4. sıradaki sırayı atlayıp tekrar 3 sıradan 3 ilmek alıyorum. Şişte 3 3 3 bu şekilde kendini belli eder ilmeklerimiz. Birer tane sıradan almıyoruz. Eğer bu sıradan alırsak koldaki ilmek sayısı fazla olur ve örgümüzde düzgün olmaz bu kısımdaki aldığımız ilmekler. Tekrar bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek taktım. Tekrar bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek. Tekrar bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek. Yine bir sırayı atlayıp diğer 3 sıradan 3 ilmek takıyorum. Atladım yine. 1 2 3. Tekrar bir tane atlıyorum. 1 2 3 ilmek takıyorum. Ters yüzden de görüntüsü bu şekilde. Tekrar bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek takıyorum. Bir sıra atlıyorum. Bir ilmek takıyorum. Omuz kısmını birleştirdiğim hizaya gelince birleştirdiğim kısımdan tığımla düzgün olacak şekilde bu kısımdan bir ilmek alıp
taktım. Bu ilmeğimiz sayıya dahil olmayacak. Şimdi topladığım ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 tane ilmek takmışım. 38. ilmeğim orta kısımda. Diğer yönden de ayracıma kadar aynı sayıda 37 tane ilmek takacağım. Onun için bıraktığım şekilde başlayacağım. Bir sıradan, bu kısımdan, ilk sıradan bir ilmek takıyorum. Daha sonra bir sıra atlıyorum. Bir sıra atladıktan sonra 1, 2, 3 ilmek takıyorum. 3 ilmekten sonra bir sıra atlayıp yine 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Tekrar bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Sıramı atlayıp 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Atladığım sıra ve 1, 2, 3 ilmek. Tekrar bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek takıyorum. Bir sıra atlayıp 3 sıradan 3 ilmek alıyorum yine. 1, 2, 3. Atladım. 1, 2 ve 3. Tekrar atlıyorum. 1, 2, 3. Bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3. Bir sıra atlayıp yine 1, 2, 3 ilmek taktım. Bir sıra atlıyorum. 1, 2 ve 3. ilmeğimi ayracımın hizasındaki sıradan aldım arkadaşlar. İlmeklerimi sayıp kontrol ediyorum. Bu kısımdaki ilmeği saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 tane ilmek. İlmeklerimiz eşit. Arka ve ön kısımdan 37'şer ilmek taktık. Bir tane de bu kısımdan taktık. Şimdi şişimizin diğer ucunu alıp bu kısımları kesmedim. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Ters yüzden ters, düz yüzden düz örgü yapacağız arkadaşlar. Mezuramı alıp kaç santim örgü yapacağımızı tarif edeceğim. 75 ilmeğimiz var şişimizde. 75 ilmekle arkadaşlar bu kısımdan 14 santim örgü yapacağız. 14 santim örgü yaptıktan sonra 3'er santim arayla eksiltmeler yapacağız bilek kısmına kadar. 14 santim örgüyü tamamlayıp eksiltmeleri nasıl yapacağımızı tarif edeceğim. Devam edip ters yüzde ters, düz yüzde düz örgü örüyoruz. Hırkamızın kol bölümündeyiz arkadaşlar. İlmeklerimizi topladıktan sonra kesimden önce yeterli santimde örgü yaptım. Şimdi hem santimle hem de son ilmekleri sayarak ölçü vereceğim. Kesme yapmadan önceki
örgümüzün santim olarak ölçüsü 14 santim arkadaşlar. Son ilmekleri de saydığımızda bu kısımdan ilk ilmek aldığımız sıradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane son ilmeğim var. Ters yüzde son sırada ilmeği örmeden bıraktım. Şimdi birer tane ilmek keseceğiz. Sağ yönde bir ilmek ve sol yönde bir tane ilmek keseceğiz. Daha sonra da 3'er santim arayla kol kısmından sağ ve sol yönden ilmekleri keserek devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Sol yöndeki şişimi kenar ilmeğine takıp diğer ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırarak ilk ilmeğimi kestim. Devam edip ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Sol yönde ilmek kesmeyi tarif edeceğim arkadaşlar. Sıra sonundayım. Kalan son ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Çevirdim örgümü ters yüze. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ikinci ilmeği ters ördüm. Diğer şişimi kenar ilmeğime takıp ikinci ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırdım. Sol yönde de kesimi tamamladık arkadaşlar. Devam edip ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer kesime kadar ters yüzde ters, düz yüzde düz örgüyle devam edeceğim. Bu kısımdan bu şekilde 3 santim örgü olunca diğer ilmeğimizi keseceğiz arkadaşlar. Üç santim örgüyü tamamladım arkadaşlar. Kesim yaptığımız ilmek sırası belli. Daha sonraki son ilmeklerimizin sayısı da 1, 2, 3, 4, 5 tane. Mezura ile ölçtüğüm zaman bu kısımdan bu şekilde 3 santim örgü yapmış oldum. Şimdi birer ilmek daha keseceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki ilmeği düz örüp kenar ilmeğinin içinden kaydırarak tekrar kesimimi yapmış oldum. Kesimlerimin mesafesi de belli. Bu şekilde kesim yaparak kol kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. 3'er santim oldukça ve bu son sıraları saydığım sırada son ilmeğiniz olduğunda tekrar kesim yaparak devam edeceksiniz. Yeterli uzunluğa gelince kalan ilmeklerimizden eksiltme yaparak cilveli lastikle kol kısmına bant öreceğiz arkadaşlar. Bant uzunluğuna gelene kadar devam ediyorum. Tamamladığımda kaçar tane ilmek kestiğimi de söyleyeceğim. Hırkamızın kol bölümünde düz örgüyü tamamladım arkadaşlar. Şimdi kalan ilmeklerimizde eksiltme yaparak kol bandı öreceğiz. Kol bandından önce yine ölçülerini vermek istiyorum. Bu kısımdan bu şekilde mezurayla ölçtüğümüzde örgümüzün uzunluğu 28 santim arkadaşlar. Sağ ve sol yönden kesimlerimizin sayısı da sayıyoruz bu kısımdan. İlk kesim yaptığımızdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 tane sağ yönden, 5 ilmekte sol yönden kesim yaptık. 75 ilmekten 65 ilmeğimiz kaldı. 65 ilmekte kol için, kol bandı için çok fazla olduğu için bu sırada cilveli lastiğe döneceğiz. Hem de kesimlerimizi yapacağız. Bir de örgünün
bu son ilmeklerinden sayarak ölçü vermek istiyorum. İlk ilmek aldığım sıradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 50 tane son ilmeğimiz var. Ölçü için yeterli sanırım. Şimdi başlayacağız ilmeklerimizi eksilterek örmeye. İpimi düzeltmek istiyorum. Başlıyoruz. Şimdi düz örgüyü bırakıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ipimi ön kısma atarak cilveli lastik için bir ters ilmek ördüm. Devamında bir düz ilmek, tekrar bir ters ilmek ördüm. Şişimde 4 ilmek var. 4 ilmekten sonra düz ilmeklerimi ikişer ikişer örerek eksiltme yapacağım. 2 ilmeği birden alıyorum şişime, ikisini birlikte düz örüyorum. Devamındaki ilmeği birebir tek olarak ters örüyorum. Yine 2 ilmeği şişime birlikte alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Ters ilmeği tek örüyorum. Düz ilmeği yine 2 tanesini birlikte şişime alarak ikisini birlikte ördüm. Tekrar ters ilmek. Düz ilmekleri ikişer tane alarak örüyoruz. Ters ilmek, düz ilmekler, tekrar ters ilmek, tekrar 2 tane düz ilmek, ters ilmek, düz ilmekler, ters ilmeği yine tek ördüm, düz ilmeği 2 tane ördüm. Sıra sonuna kadar çekeyim artık. Sırayı tamamladığımızda kaç ilmeğimiz kaldığını sayacağız arkadaşlar. 4 ilmeğim kalana kadar denk gelirse bu şekilde devam edeceğim. Yine düz ilmeği 2 alarak ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Yine 2 düz ilmek ördüm. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. 5 ilmeği gelişine örmek istiyorum. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmek. 65 ilmeğimiz vardı. Şimdi şişimizde kalan ilmek sayımızı sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ilmeğimiz var. 46 ilmekle örgümüzün diğer ön ve arkası kısmında olan bant sayılarımız kadar, lastik sayılarımız kadar örgü örüp daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Ters yüzlerinde yine cilveli lastik örerek devam ediyoruz. Kol lastiğini tamamlayıp ilmek kapatmayı tarif edeceğim. Kolda
Lastik sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Beden kısmındaki kadar örgü ördüm. Sayıyorum yine son ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Görüntüsü de bu şekilde yaptığımız kolumuzun. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ipimi örgünün ön yüzüne atıp bir ters ilmek öreceğim. İkinci ilmeği ördükten sonra kenar ilmeğini diğer şişimle alıp diğer ilmeği içinden kaydırıyorum. Sıradaki düz ilmeği örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimin içinden kaydırdım. Tekrar ters ilmeğimi örüp kaydırıp ilmeğimi kapattım. Düz ilmek, ters ilmek, tekrar düz ilmek ve ters ilmek. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edip daha sonra tarife devam edeceğim. İlmeklerimi kapatmayı tamamladım arkadaşlar. İpimizi kesmiyoruz. İlmeğimiz bu şekilde bekleyecek. Biz kol kısmına düz yüzü içe gelecek şekilde katlıyoruz. Şimdi kol altından bu kısımdan tığla başlayarak kol kısmını birleştireceğiz. Kol altına kadar devam edip bu kısma kadar devam edip daha sonra beden kısmını da tığla birleştirerek dikişini yapmış olacağız. Örgünün ilmek olan kısım bu kısımda bekleyecek. Biz tığımızı sağ yönde ilmeğimiz, sol yönden bu şekilde takacağız tığımızı. Her iki katını da alacağım. İlk seferde taktım. Taktıktan sonra ilmeğimi alıyorum. Kaydırıyorum. Tığdaki ilmekten bir tane zincir çekip sıkılıyorum. Daha sonra son ilmeklerin birer tane katından tığımı takacağım. Bir tane bu yönden, bir tane diğer yönden, ikisini birlikte örüp kaydırıyorum. Tekrar yeniden bir tane alıyorum. Bir tane de diğer yönden alıp aynı işlemi yapıyorum. Lastik kısmında tamamladım. Düz yüzü çevirip kontrol ediyorum. Yaptığımız işlem bandımızda bu şekilde çevirip kolun düz bölümünde de aynı şekilde devam edeceğim. İlmek kestiğim sıralarda da bu işlemi yapıyorum. Daha sonra son ilmeklerden bu şekilde takarak devam ediyorum. İlk önce kolu tamamlıyoruz. Daha sonra beden kısmına doğru ilerleyip bu kısımda bitireceğim arkadaşlar. Tamamladık ilk kolu arkadaşlar. İç kısımdan da bu şekilde birleştirip dikişini yaptık. Bedenin ve kolun. Şimdi diğer kolu yapacağız. Diğer kol için yine ilmeklerimi sayıp ayraçlarımı taktım. Diğer kolla
aynı sırada son ilmek saydım. 25 tane son ilmek sayıp ayracımızı takıyoruz. Diğer yönden de 25 tane son ilmek sayıp ayracımızı takıyoruz. Arka kısma, bu kısma ayracımın olduğu bölüme ipimi bağlayacağım arkadaşlar. Şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi kenar ilmeğinin hemen yanındaki sıradaki ilmekten bir tane ayracımın hizasından takıyorum. Daha sonra ikinci sıradan ikinci ilmek, üçüncü sıradan üçüncü ilmek. 3 ilmekten sonra bir sıra atlıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 ilmek alıyoruz 3 sıradan. Dördüncü sırayı atlıyoruz. Yeniden 1, 2, 3 ilmek alıyoruz. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek alıyorum. Diğer koldaki gibi ilmeklerimi alarak devam edeceğim. Arka kısımdan başladım. Ön kısımda tamamlayacağım. 75 tane ilmek toplayacağım. 75 ilmekle ilk koldaki gibi aynı sırada örgü örüp kesimleri de aynı yapacağım. Aynısı olduğu için ikinci kola genelde çekim yapmıyorum ben. Devam edip ikinci kolu tamamladığım zaman bu kısımda tarife devam edeceğim. Kollardan sonra ön kısımdan ilmek toplayıp bandımızı örüp ilik yerini açacağız. Daha sonra da çiçeklerimizi dikeceğiz. İkinci kolu şimdi devam ediyoruz. Hırkamda ikinci kolu da tamamladım arkadaşlar. Kol lastiğini de aynı şekilde ilmeklerimi azaltarak ördüm. İlmeklerimi kapatıp daha sonra tığla dikişini bu şekilde yaparak devam ettim. Beden kısmından devam edip bu kısımdan örgümü birleştirdim. Dikişini de yapmış oldum böylece. Şimdi yapacağımız işlem yaka kısmı için ilmek toplayacağız. Şişimizle bu kısımlardan tamamen tek parçada ve lastik öreceğiz. Ense kısmındaki ilmeklerimizi de açık bıraktığımız için bize kolaylık olacak. Bu kısımda şişimizin diğer ucuna takacağız buradaki ilmekleri de. İlmeklerimizi toplayıp cilveli lastikle yine yaka bandı öreceğiz. Lastiğimizi örgümüzü yaptığımız 4 numara şişle değil de bir tık ince 3,5 numara şişle yapacağım arkadaşlar. Özellikle eli bol olan arkadaşlar yaka kısmını, bu kısımdaki lastiği bir tık ince şişle çalışırsa daha düzgün bir örgüleri olur. Bu şekilde katlıyorum hırkayı. Söylediğim gibi büyük olduğu için biraz ekrana sığmıyor. Ön parçalara düzelttiğim zaman başlayacağımız kısım sol ön parça. İpimi hemen bu kısma son ilmeğimin hizasına bağladım. Lastik kısmında ilmeklerimizi takarak başlayacağız. Lastik kısmındaki ilmeği özellikle sayıp karşı yönden de aynı sayıda ilmek çıkarmaya, toplamaya dikkat edeceğiz. Geçici bir düğümle bağladım. Bir de hırkamı çekeyim ki zemin pembe olmasın, beyaz kısım denk gelsin ki yaptığım işlem daha net anlaşılır olsun. İpimi bağladıktan sonra ilk ilmeğimi kenar ilmeğinden takıp şişime aldım. Daha sonra bu iki ilmeğin, iki kenar ilmeğinin orta kısmından, bu kısmından bir tane daha takacağım. İkinci ilmeğim. Üçüncüsünü ikinci kenar ilmeğinden takıyorum. Dördüncüsünü yine
aradan taktım. Beşincisini üçüncü son ilmekten tekrar aradan bir tane daha alıyorum. 6 tane ilmeğim oldu. 2 4 6. 7. ilmeğimi son ilmekten takıyorum. Aradan almayacağım. Bir tane devamındaki ilmeği de diğer son ilmekten takıyorum. Ara kısımdan bir tane daha taktım. Daha sonra diğer ilmeği yine kenar ilmeğinden takıyorum. Aradan bir tane daha taktım. Son lastik hizasındaki son kenar ilmeğinden de bir ilmek aldım. Şimdi sayıyorum ilmeklerimi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek taktık bant kısmından. Daha sonra düz kısma biraz düzelteyim. Düz kısma başlayacağız. Düz kısımda da arkadaşlar kenar ilmeğinin bir sonraki yanındaki ilmekten bu ilmeğin iç kısmından yani ikinci ilmeğimizden çıkararak toplayarak devam edeceğiz. Birinci ilmeği beden kısmından ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. ilmeği düz kısmın ilk sırasından takıyorum. 1, ikinci sıradan ikincisi, üçüncü sıradan üçüncüsü, dördüncü sıradan 4, beşinci sıradan 5. ilmeğimi taktım. 5 sıradan 5 tane ilmek aldım. 5 sıradan sonra 6. sırayı atlıyorum. Devamındaki sıradan 1, 2, 3, 4, 5 ilmek takıyorum yine. 5 ilmekten sonra bu sırayı atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek yine 5 sıradan taktım. Şişimizde ilmeklerimiz beşer beşer kendini belli edecek. Bu aradaki boşluklardan takip edeceğiz arkadaşlar. Tekrar 6. sırayı atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek alıyorum. 5 ilmekten sonra yine 6.sını atladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha taktım. Devam edeceğim. 5 ilmekten sonra yine bir tane sıra atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha topladım. Yine 6.sını atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha topladım. 6.sını atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. 6. sırayı atladık. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha topladım. Şimdi arkadaşlar eksiltme yaptığımız bölümlere geldik. Düz olan kısımdan ilmeklerimizi taktık. Şimdi 4 sırada bir eksiltme yaptığımız bölümdeyiz. Yine bir tane ilmek atlıyorum. Devamında 1, 2, 3.'sü, 4.'sü ve 5.'si. 5 ilmek takıyorum. Yine bir sıra atlıyorum. Bu kısımlarda ilmek kestiğimiz için birazcık bazı ilmekler zor olacak takmak.
1 2 3 4 ve beşincisi. Şişimizi bu şekilde tuttuğumuzda ilmeklerimiz beşer beşer kendini belli edecek arkadaşlar. Devam edip yaka kısmına kadar ilmeklerimi topluyorum. Sıra boyunca 5 sıradan 5 ilmek alıp bir sıra atlayarak ilmeklerimi topladım arkadaşlar. Yaka kısmındaki ilmekleri şişime aldım. Bu kısımdan tekrar tarif etmek istiyorum. En son şişimde 1 2 3 4 5 ilmek toplamıştım. Bir sıra atlıyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha alıyorum. 3 ilmek alınca ön ve arkayı birleştirdiğim hizadayım. Tamamladım ilmeklerimi. Şişimdeki yaka kısmının ilmeklerini örerek devam edeceğim. Birkaç tane eksiltme yapmak istiyorum. Yaka kısmında 37 tane ilmeğimiz var. İlk eksiltmeyi 2 ilmeği birden alarak ördüm ve bir tane ilmek eksilttim. 37 ilmekten 4 ilmek eksilteceğim ve 33 ilmeğimiz kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek örüyorum. 9. ve 10. ilmeği birlikte örerek bir eksiltme daha yaptım. Devam ediyorum diğer yöne doğru. İlmeklerimi düz örerek iki ilmeği birlikte öreceğiz. Sol yönden 2 4 6 8 ilmeği de arada öreceğiz. 8 ilmekten sonra bu iki ilmeğimizi yine birlikte öreceğiz. 3 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 ilmeği ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz örüp şişimde kalan 2 ilmeği yine düzelteceğim bu ilmeğimi. İkisini birlikte ördüm ve 37 ilmeği 34 ilmeğe düşürdüm. Şimdi diğer ön kısımdan ilmek toplayacağız. Bu kısımda da diğer yönde bıraktığım gibi başlayacağım. 3 ilmek alıp bir sıra atlamıştım. 3 ilmek takacağım 3 sıradan bir sıra atlayacağım. 1 2 3 ilmek. 3 ilmekten sonra bir sıra atlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek takıyorum 5 sıradan. 6. sırayı atlayıp 1 2 3 4 5 sıradan 5 ilmek yine bir sıra atlıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek takıyoruz. Tekrar bir sıra atlayıp devam edip bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edip lastik kısmına kadar devam edip ilmeklerimi sayıp sayı söyleyeceğim arkadaşlar. Tamamladık, topladık ilmeklerimizi arkadaşlar. Sol yönden başladık. Sol yönde yaka kısmına kadar bu şekilde ilmeklerimi topladığımda
135 ilmeğim oldu. 135 ilmekten sonra yaka kısmındaki, ense kısmındaki 37 ilmeğimizden 4 tane eksiltme yapıp 33'e düşürdük. Sağ yönden de diğer yönle, sol yönle aynı şekilde ilmek topladım. Sayıp kontrol ettim. Diğer yönde de 135 ilmeğim var. Başka ilmek ekleme veya eksiltme yapmayacağım. Şişimin diğer ucunu alıp ters yüzden cilveli lastik örmeye başlıyorum. Bant kısmını özellikle kontrol edin arkadaşlar. Bu kısımda ikisinde de aynı sayıda ilmek toplayacaksınız. 12'şer ilmek olacak bant kısmında. İki yönde de aynı benim. Eğer iki tarafı eşitleyemezseniz atladığınız sıraların arasından ikinci sırada gizli gizli eksik olan ilmeklerinizi de alabilirsiniz. Ama 5 sıradan 5 ilmek alıp 6. sırayı atlayıp düzgün takip ettiğinizde ilmek sayınız aynı çıkacaktır. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir düz ilmekle başlıyorum. Ters ilmek örüyorum. Ve yeniden düz ilmek, ters ilmek. İlik yeri mesafesine kadar lastiğimi öreceğim. Cilveli lastiği ilik yeri açımı ile tarife devam edeceğim arkadaşlar. Kaç sıra ördüğümü ilik yeri tarifine başlarken söyleyeceğim. Bu birinci sıramız. Hırkamızın yaka bandında 3 sıra örgü ördüm arkadaşlar. 4. sıra düz yüzde ilik yerimizin ilk sırasını açacağız. 2 sırada açacağız ilik yerimizi. İlik yeri açacağımız mesafe yaka kısmına gelmeden, bu kısımda ilmek eksiltmeden ördüğümüz düz bölüm. İlmeklerimi sayıp ayraçlarımı taktım. Sağ yönde 2, 4, 5 tane ilmek sayıp bir ayraç taktım. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek. Bir ayraç, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek sayıp tekrar ayraç taktım. Diğer mesafelerde aynı 13'er ilmek. 5 tane ilik yeri açacağız. Düğmelerimi de renkli düğmeden yana kullandım. Çünkü hırkamızın devamında çiçeklerimizi yapıp renk renk çiçekler dikeceğiz hırkamıza. 2 sırada açacağız ilik yerlerimizi. İlk sırasında şimdi ilmeklerimizi eksiltip ters yüzde de eksilttiğimiz ilmeğin yerine dolayarak ilik yerini açmış olacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 4 ilmek daha öreceğim. Bir, iki, üç, dört, 5 tane ayracımı alıyorum. 5 ilmekten sonra 6. ve 7. ilmeği şişime takıp ikisini birlikte düz ördüm. Devamındaki ilmeğim de düz. Sırasına göre diğer ilmekleri örüyorum. Ayracıma kadar devam edeceğim. Kırmızı ayracıma geldim. Ayracımın sağ yöndeki şişimi alıyorum. Ters ilmeği düz ilmeğin bu kısmına alıp düzeltip ikisini birlikte öreceğim. Daha sonraki ilmeğim de ters. Pembe ayraca kadar devam ediyorum.
Ayracımı alıyorum yine sağ yöndeki şişime. Üçüncü ilik yeri için düz ilmeği ve devamındaki ters ilmeği ikisini birlikte şişime alıyorum. Sıkı ördüğüm için birazcık zorlanacağım. İkisini birlikte ördüm. Devamındaki düz ilmeğim, yine ayracımıza geldik. Sağ yöndeki şişimizi alıyoruz. Ters ilmeğimi diğer ilmeğin arkasına atıp düzelttim. İkisini birlikte düz ördüm. Bir tane ilik yerimiz kaldı. Mavi ayracı da alıyorum. 5. ilik yeri için düz ilmeği ve devamındaki ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ördüm arkadaşlar. Devamında düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Sırayı tamamlayacağım düz yüzden. Ters yüzden de bu kısımlardan devam edip mavi ayracımın hizasında ilik yerinin ikinci sırasını tarif edeceğim. Ters yüzdeyiz. Mavi ayracımıza yaklaştık. İlik yerimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar. Ayraca kadar ilmekleri örüyorum. Ayracımın olduğu hizaya gelince ayracımı çıkarıyorum. Bir ilmek doluyorum. Devamında düz ilmek, ters ilmek, düz, ters. Eksilen ilmeğin yerine doladık. Devam edip diğer bölümlerde de diğer ayraçlarda da dolayacağız. Yine ayracımdayım. Çıkarıyorum. Bir tane doluyorum. Daha sonra ters ilmeğim, düz ilmeğim, ters, düz. Yine ayraca geldik. Çıkarıyorum. Doluyorum bir tane. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Kırmızı ayracımıza geldik. Ayracı çıkarıyorum. Bir tane doluyorum. Diğer ilmekleri de ters ve düz oluşuna göre örerek devam ediyorum. Bir tane kaldı ilik yerimiz için. Düz, ters, düz ilmek.
Ayracı alıyorum yine. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 5 ilmeğim var. İlk yeri için doladım. İlmeğimi düz örüyorum. Tamamladım sırayı. Düz yüze döneceğim. Lastiğimiz için 4 sıra daha örgü örüp daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Tamamladım bandımı arkadaşlar. İlk yerinden sonra 4 sıra örgü ve düz yüzde ilmeklerimizi kapatıp ipimizi diğer yönde kesiyoruz. Bandımız tamam. Şimdi çiçeklerin yapımına geçeceğiz. Bir de düğmelerimizi dikeceğiz. Daha sonra tamamlamış olacağız hırkamızı. Çiçeklerimi ben daha önceden yapıp hazırladım. Kanalımda da tarifi var. Çiçeklerini eğer isterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Kullandığım tüm çiçeklerde iç tomurcuk kısmını sarı renk kullandım arkadaşlar. Evinizde kalan iplerle hırkanıza uygun olacak tüm renkleri kullanabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Yeşil ve sarı iple tarif edeceğim çiçeğimi. Başlıyoruz şimdi. Tığımda 2,5 numara, çok ince tığ tercih etmeyin. Çiçeklerinizin biraz daha dolgun olması için biraz kalın tığ daha iyi olacaktır. İlk zincirimi yaptım, sıkılıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 6 zincirden sonra dönüp ilk zincire sık iğne ile tutturuyorum. Yuvarlak bir halka yaptık. Şimdi bu halkaya 6 tane dolgu yeri yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yaptığım halkanın içine bir tane ikili trabzanla batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir trabzan, 1, 2 zincir. Bir trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar bir trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane olunca 2 zincir çekip ilk çektiğim 4 zincirin bu kısmına sık iğne ile tekrar tutturdum. Bir sık iğne ile 2 zincirin olduğu bölüme geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Daha sonra zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Biraz sıkı değil zincirlerim, uzatıyorum bu şekilde. Bu mesafede dolgular yapmaya başlayacağız. Tığımın üstüne ipimi aldım. Dolgularımızı yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpiniz biraz ince ise Nako Minnoş gibi 9 dolgu yapın. Kar topuysa veya diğer Elite Baby ise 8 dolgu yapın arkadaşlar. 9 dolgudan sonra topluyorum bu şekilde hepsini birlikte. Bir zincirle sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir daha çekip aynı yuvaya sık iğne ile iniyorum. Çiçeğimizin ilk yaprağını dolgusunu yaptık. Tekrar sık iğne ile diğer yuvaya geçtim. Sık iğne ile tutturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yine. Tekrar dolgu yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane olunca hepsini birlikte topluyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip
aynı yuvaya tekrar indim. İkincisi ve üçüncüsüne geçiyoruz. Sık iğne ile geçtik. 1 2 3 4 zincir, tekrar 9 dolgu. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Topluyorum hepsini birlikte. Bir zincirle sıkılıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvaya sık iğne ile batıp iniyorum. Diğer yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Yine dolgularımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Topluyorum hepsini birlikte. Bir zincirle sıkılıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvaya iniyorum. Beşincisi için diğer yuvaya geçtik. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. dolgum. Topladım hepsini birlikte. Bir zincirle sıkıladım. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvaya inip tutturdum. Bir tane kaldı. Altıncısı için diğer yuvaya geçtim. Sık iğne ile tutturup 1 2 3 4 zincir çekip dolgularımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9.'su. Topluyorum hepsini birlikte. Bir zincirle sıkılıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvaya tutturuyorum. İpimi de bu kısımdan ters yüzden bir trabzana bir tane daha sık iğne ile tutturuyorum. Dikecek kadar ip bırakıp keseceğim arkadaşlar. Şimdi orta kısımdaki sarı bölümü yapacağız. Sarı ipimi alıyorum. Herhangi bir yerinden ilk sıradaki zincir kısmına tığımı takıyorum. Sarı ipimi bu kısma tuttururken birazcık uzun bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra kaydırdım ilmeğimin içinden, bir sık iğne ile tutturup sıkıladım. Devamında 1 2 3 4 zincir çektim. Çok sıkı çekmedim bu kez. Yine dolgularımı yapmaya başlıyorum. Dolgumu ipimi tutturduğum bu kısma yapıyorum. İlk sırada zincir çektiğimiz ipe. Çok da büyük yapmıyorum bu kez. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane dolgu yaptım yine, çünkü sarı ipim de ince. Topladım hepsini birlikte, bir zincirle sıkıladım. Uzatıyorum ipimi birazcık. Kesiyorum. Karşı yöne tığımı takıp tamamladığım ipi ters yüze alıyorum. Yerleştiriyorum. Diğer ipi de bu kısımdan ters yüze alıyorum, sarı ipi. İkisini de bu şekilde aldıktan sonra düğümlüyorum arkadaşlar. Çiçeğimizin yapımı bu şekilde.
örgüme dikeceğim, yerleştireceğim çiçeklerimi, düğmelerimi de dikip hırkamın ölçüsünü vereceğim. 6 yaş diye başladım ama 6-7 yaşın rahatlıkla giyebileceği bir hırka oldu. Tamamlayıp devam ediyoruz. Tamamladık hırkamızı arkadaşlar. Düğmelerini diktim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Çiçekleri de 6 tane bu şekilde düzeltip görünsün istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağ yöne çiçek diktim. 6 tane sol yöne diktim. 3'er tane de kollara çiçek diktim. Renklerini ayarladım. Hırkamızın büyüklüğü de 6 yaş diye başladık ama 6-7 yaşa gayet uygun bir hırka. Eğer çocuğun bünyesi biraz yaşına göre küçükse 8 yaşa da gayet rahat olabilecek bir hırka. Birazcık da dökümlü olarak giyildiği için çok da küçük yapmadım. Benim yaptığım çocuk biraz uzun boylu bir çocuk. Rahatlıkla uygun olacağını düşünüyorum. Hırkamızın ölçüleri de beden kısmı arkadaşlar, genişliği bu şekilde ölçüyorum. 40 santim arkadaşlar. 40 santim genişliği var. Kol altından beden uzunluğu 32 santim. Kol altından kolun uzunluğu da 29,5 santim, yaklaşık bu şekilde 29,5 santim. Tüm beden uzunluğunu da ölçecek olursak örgümüzün uzunluğu 47 santim arkadaşlar. Ölçü verdiğimde bu dikişlerin, lastiklerin ve dikimin biraz toplayacağını söylemiştim. 49 santim ölçmüştük. Şimdi 47 santim örgümüzün yüksekliği. Tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum.